Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, XRP, Bitcoin dominans ve AVAX inceleyeceğiz. Piyasalarda bir düşüş söz konusu ve kanalıma girip videoların bütün kapak fotoğraflarını okuyun. Zaman daraldı, fiyatlar sıkıştı, geliyor gelmekte olan ve sonunda geldi arkadaşlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Son videoma like ve yorum atan arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Bana destekleri gerçekten özel hissettiriyor. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki bu düşüşü gayet net konuştuk. Gidin son kapak fotoğraflarında yazılanlara sadece bakın, videoları izlemeyin. Zaman daraldı, fiyatlar sıkıştı, fırtına öncesi sessizlik diye bugün aslında konuştuk arkadaşlar. Ve gayet de hedeflerimize geldi. Bizi izleyenler için bir şaşırtıcı durum olmadığını düşünmekteyim. Şimdi gelin analizimize geçelim. Analizde arkadaşlar ilk önce haftalıklarla başlıyoruz ve haftalık bir kapanışın yaklaşık 6 saati kaldı. O yüzden bizim trendimizi net belirlememiz gerekir. Evet arkadaşlar, bakın trendimiz bu. Bitcoin'in uzun zamandır takip ettiğimiz trendi bu ve bugün de bir haftalık kapanış var ve 108.000, 109.000, bakın şu bölgenin üstünde haftalık kapanışlar yapmadığı sürece yukarı yönlü bir hareketin olmayacağını söyledik ve şunu da ekledik. Dedik ki burada 102.560 ve 104.460 dolarlık, 2.000 dolarlık bir yer var. Buraya devamlı Bitcoin destek atıyor, çıkıyor ama bunun altına sert bir hareket gelebilir. Bu fitil olarak da kalabilir diye son videoda sizlere bahsettim. Şimdi bu hareketi net bir şekilde görmekteyiz. Haftalık kapanışımız arkadaşlar bu 102.560'ın altında kaldığı sürece sıkıntılı bir duruma gireriz. Bunları da size net bir şekilde belirttim. Bitcoin'in bundan sonraki geri çekilmeleri 104.460'ın üstünde olduğu sürece Bitcoin'de yavaş yavaş yeni bir yükselen hareket başlayabilir. Ama bunun koşulu buradaki görmüş olduğunuz net sayılar arkadaşlar. Şimdi burada orta band için destek olarak çalışabilecek yerin direkt bu hafta içinde gelmesi durumunda 89.580 dolarları göstermekte. Buraya kadar düşecek mi? Arkadaşlar burası bir destek konumunda. Öncelikle size bunu söyleyeceğim. Benim de kendi beklediğim yerleri sizlere belirtmeye çalışacağım. Şimdi buradan 4 saatliklere geçelim ve bu kısa bölümü aslında nasıl kurguladık? Gelin inceleyelim arkadaşlar. Santim santim konuştuğumuz seviyeler var. Bunlar için ne söylemişiz? Gelin önce bu analizi izleyelim. Arkasından ben buradayım. Kabaca buradaki sadece 4 saatlik kapanışlarla beraber oluşabilecek olan bu bölgenin içinde fiyat biraz daha aşağı yukarı hareket ederse buradaki sıkışmadan sonra fiyattan sert yönlü aşağı doğru bir hareket gerçekleşebilir ve bu hareketle beraber de arkadaşlar Bitcoin lokal bir dip yapacağı bölgeye salınabilir. Burada aksi bir durum nasıl olabilir? Buna da hazırlıklı olmayız tabii ki. Burada arkadaşlar fiyatlarda şu bölümdeki 108.800'lü bölge çok önemli. Buraya kadar gelebilecek bir sert çıkış da olursa tekrardan orta banda kadar ve bu 101.000'lere kadar düşüş ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş bu bölümün bittiğini düşünüyorum. Yani bu bölgelerin içinde bu hareketin yavaş yavaş bitip tekrardan Bitcoin'in buralardan bir ivme kazanacağını düşünmekteyim. Aynı analiz karşınızda duruyor arkadaşlar. 108.800 dolar. Olası bir sert çıkışta buraya gelip tekrardan düşüş ve buradaki sıkışmayla da beraber tekrardan düşüş. ABC formasyonunun bitişi için de gayet net bir düşüş hareketini sizlere kurguladık. Evet, burada kanalımızın şu an alt bölgesinden yavaş yavaş bir destek alan Bitcoin görüyoruz. 95.800'ü görüyorsunuz ve burası da Fibonacci 382 değeridir. Dördüncü dalgalar buraya kadar gelir ve buralardan tepki alırlar arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de net bir satış baskısının nasıl yaşandığını, sizlere daha bu senaryonun başlamadan öncesini gayet adım adım anlattığımı görebilirsiniz. Bitcoin'de arkadaşlar şu an için buralardan gelen bu tepkiler gayet güzel. Ama kalıcılık sağlayacağını pek düşünmüyorum. Biraz daha şöyle aşağı yönlü bir 97.500 denemesi olabilir. Buradan arkadaşlar önemli olan şey şu: Bitcoin'in sert bir şekilde yukarı çıkması. Benim için bundan sonra kıstas orta band 103-104 binler. Bunun üstünde Bitcoin gördüğüm sürece arkadaşlar yeni bir yükselişin başlayacağını düşünürüm. Ve sizlere devamlı söylediğim bir durum var. Burası belli oranda dip yaşanacak bir yer ve bu bölümün içinden yukarı yönlü bir hareketi düşünürüm diye söyledim. Ve şu an arkadaşlar bu bölümün içindeyiz. Buralarda volatil hareketler gelir, sert hareketler gelir. Yavaş yavaş adım adım izlemek lazım ve buradaki şu düşen minör kanalı çizen arkadaşlar da gayet aslında 102-104 aralığından kurtulan Bitcoin'in daha da yukarı çıkma ihtimali olduğunu düşünebilir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş Elliott senaryomuza göre
göre oluşan bu ABC formasyonu arkadaşlar belli oranda kendini buralarda bitirmeye yaklaşabilir. Tabii ki bu hedefin 92.000 hedefi de var. Yani buradaki 92.000 seviyesi zaten bizim için en önemli baraj arkadaşlar. Burayı geçmesiyle arkadaşlar fiyatlarda daha derin satışlar olur. O yüzden bizim şu bölgenin içinde destek alıp 104.000'lere çıkmamız bizi gayet pozitif bir şekilde yeni bir trende sokacaktır diye düşünüyorum. Yani bu düşüş senaryosu gayet net çalıştı. Yavaş yavaş buralardan toplanacağımızı düşünmekteyim. Altcoin'ler sıkıntılı arkadaşlar. Onu da sizlere belirteyim. Şimdi gelin öncelikle bir dominansa gidelim. Dominansta neler söylemişiz, neler gerçekleşmiş. Ben muhtemelen 65.5'ların tekrardan görüleceğini düşünüyorum. Gerek kısa vadede gerek birkaç hafta içinde bu bölümün yükselme olasılığının olduğunu düşünmekteyim. Ve fiyatlarımızda eğer ki 66-67'ler kırılırsa 70'lere kadar bir dominans yükselişini beklerim arkadaşlar. Şu bölge güzel bir destek. Buraya her gelişinde güzel bir şekilde momentum alıyor ve ben burayı sizlere devamlı kabaca şöyle göstermeye çalışıyorum. Buradaki yükselişler arkadaşlar bana bu şekilde bir dalga yapısını tahmin ettiriyor. Bu hareketin hemen hemen şu bölümü tamamlandı. Bu bölümü tamamlandı ve son bölümünün içindeyiz. Aslında dominansın da bu kadar sert yükselişinden sonra tekrardan bir geri çekilme yaşayacağını şimdiden görmek çok da zor olmasa gerek. Evet arkadaşlar, görmektesiniz. Analiz gayet karşınızda apaçık bir şekilde durmakta. Ne söylemişiz, ne olmuş? Fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Burada altcoin almış ve altcoin'lerde terste olan kişiler tabii ki şu düşüşlerde gayet de 52, 58 bu aralıklara düşeceklerini umuyor olabilirler ama fiyat sizin istediğiniz yöne gitmek zorunda değil arkadaşlar. Fiyatın belli bir periyodu, belli bir dağılımı vardır. Bu belli bir teknik analizle okunabilir. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz ve buralarda belli formasyonlar çizip devamlı düşecek algısını yaratan insanlar tabii ki birçok kişiye altcoin eklemesi yaptırdı ve ne oldu? Piyasa çöktü arkadaşlar. AVAX düştü, XRP düştü, hepsi düştü arkadaşlar. Veya Amerika bunu yaptı, Trump şunu yaptı. İşte şu oldu, bu oldu. Birçok şekilde arkadaşlar laf cambazlığı yapılır ama analiz konuşur arkadaşlar. Ne söyledik? Dedik ki buradaki bu yükseliş bizi 66,5-67 buralara kadar tırmandırabilir. Buradan gelecek düşüş altcoin'lere biraz yarayacaktır diye de söyledik. Evet, şimdi yavaş yavaş bu periyodun tamamlanma noktalarına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Ve buralarda arkadaşlar belli oranda dominansta yeni düşüşler başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan geçiyoruz arkadaşlar XRP'ye. Gelin XRP'ye bakalım. XRP'de de arkadaşlar bu bölgelerde neler söyledik? Gelin kısaca bir onu izleyelim. Güzel destek hareketi. Burada yok arkadaşlar. Çünkü fiyat bu kadar bir momentum kazandırmadı ve gittikçe momentumu azalıyor. O yüzden buranın kırılma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. Ve vermiş olduğumuz hedef, bakın burada aşağıdaki şu orta bandın çizgisi bizim için geçerlidir diye düşünüyorum. Buradaki kapanışlardan sonra arkadaşlar sert bir salınımla tekrardan 1.85-1.78 bölgesine kadar bir fiyat hareketi gelebilir. Tabi bunun daha hala startı net başlamış değil ve buralarda kalıcılık yine sağlıyor arkadaşlar. İzlenecek bölge bu bölge ve gerçekten XRP çok sıkıştı. Bakın, yatay akümülasyon dediğim şey net bir şekilde budur ve bu akümülasyon sürecinde neredeyse bu kutunun içinde arkadaşlar fiyat aşağı yukarı hareket etmekte. Buranın kırılımı arkadaşlar sert bir şekilde yaşanır ve XRP'de hızlı bir düşüş gerçekleşebilir. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Arkadaşlar bu analizde karşınızda apaçık bir şekilde duruyor. Şimdi bu bölümün bir çöp bölge olduğunu ve buradaki gelecek yeni kırılımın da volatil olacağını, buranın da bizi 1.80'e kadar düşüreceğini söyledik. Tabii ki bize yorum atanlar da oluyor ara ara. Ya 1.80 olur mu? Sen ne demeye çalışıyorsun? Tabii çok beklersin falan filan. Altcoin boğası geliyor. Dominans 63'ü kırmıyor falan filan. Gayet net bir şekilde buranın desteğin bu kadar denenmesinin sonucunun bu olduğunu birçok kez size söyledim. Buradan ufak bir geri çekilme olursa artık bundan sonra bizim için net direnç alanı diye düşündüğüm yer 2 dolar 10 sent ve 2 dolar 13 sent bölgesi. Buralar benim için direnç konumundadır arkadaşlar. Fiyatın şu orta bölgeyi denemediği sürece ben XRP'ye çok fazla güvenmiyorum. Ve burada arkadaşlar yeni bir sert satış baskısıyla da 1.80, 1.78 buraya gelen bir XRP görürsem gayet de
doğal bir desteğine geldiğini düşünürüm. Ama bu yeterli değil. Burada kalıcılık sağlaması lazım. Oldu ki Bitcoin 92'lere kadar geriledi. XRP de arkadaşlar aşağıya doğru çok sert bir salınım yapabilir. Bizim önümüzdeki burada kullandığımız destek dediğimiz zamanki gibi bir destek aslında tam olarak bu bölgeler. Ve buradan gelecek bir yükseliş hareketinin tutarlı ve hacimli olması lazım ki XRP yukarı yönlü bir hareket yapabilsin. Ama bu bölgeyi kaybedersek aşağı yönlü bir salınım oluşabilir. Şimdi gelin AVAX'a geçelim. AVAX'ta neler söylemişiz arkadaşlar? AVAX'ı da bir izleyelim. Burada bir düşen trendimiz var ve bu düşen trendde kırılmadığı sürece AVAX'ta herhangi bir yükseliş söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Net bir şekilde bu bölümdeki orta bandı konuşmuştuk. Burası aşılamazsa alt band hedefti arkadaşlar. Geri gelen bir sert hareketten sonra bu bölümdeki kalıcılık ne kadar fazla olursa aslında kırılım yönü de o kadar sert bir şekilde gerçekleşir diyorduk. Kanalımızın içine geldiği takdirde biraz daha pozitif hareket olarak nitelendirebileceğiz. Ama fiyat şu bölgenin içinde kalıcılık sağladıkça arkadaşlar gittikçe gerilim artar ve buradaki gelebilecek sert harekette momentumlu olur diye düşünüyorum ve buradan aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşir. O yüzden burası destekti, hep yükseldi. Ben bunu alayım derseniz sizinle ilk tanıştığımız dönemlerdeki şu bölümlerdeki hareketleri unuttuysanız eğer hatırlatayım. AVAX'da burada arkadaşlar destek 70-80 dolarlar 90 dolarlar konuşulurken biz burada gayet net bir şekilde burası kırılır ve arkadaşlar 24-22 aralığına kadar net düşeriz dedik ve fiyat buradan çok sert bir salınım yaptı. Yani kısaca burayı da bu şekilde okuyabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, AVAX analizi karşınızda duruyor. Buradaki çöp bölge gayet yukarı yönlü. Hiçbir şekilde çıkmadı. Evet, çıksaydı pozitif bir dengemiz olabilecekti. Ama bizim kurgumuz net bir şekilde bu çöp bölgenin içinde, trendin alt bandı ve destek bölümünün içinde fiyatın bekleyip sıkışması ve aşağı yönlü de yeni sert bir hareketin başlamasıydı. Çok şükür bunda da yanılmadık ve gerçekleşti. Şimdi AVAX'ta nasıl bir durum söz konusu olur? Gelin ona da bir bakalım. Bakın arkadaşlar, 2 gün önceki paylaşmış olduğum videoda burada aslında bir beşli düzeltme yapısının olduğunu ve 17 dolarlardayken biraz bir çıkışın olacağını, arkasından tekrardan 16.700 ve 15.700'lü bölgenin içine gelebilecek bir AVAX'tan bahsettik. Yani buradan itibaren de bir yükseliş konuşmadık arkadaşlar. Ve burası bir destek alanı. Burada neler yapılır? Buradaki volatilite incelenir arkadaşlar. Burada hemen yukarı yönlü bir hareket başlayacak gibi bir algı oluşmaz. Neden? Desteğin içinde bir hacim hala görmedik. Ve bu hacim gelmediği sürece de bu desteğin kırılması söz konusu olabilir ve aşağıda arkadaşlar 12, 11, 13 bu bölgeye kadar da bir düşüş hareketi yaşanabilir. Elimizde şöyle bir durum var. Burası ilk başta duraksaması gereken bir yer. Buralarda gelecek bir hacim tekrardan 20 doların üstüne AVAX'ı atmadığı sürece yeni bir yükselişi konuşmak çok da mümkün değil. Yavaş yavaş düşüyoruz ve Bitcoin'de bir toparlanma yaşayamadığımız sürece ve bunun içine de hacim gelmediği sürece arkadaşlar AVAX'da bu desteğin içindeki çıkış çok kısa kalabilir ve arkasından yeni bir düşüşe de entegre olabilir. Şimdilik yapılması gereken bu bölgenin içindeki düşüş hareketini net bir şekilde izlemektir. Ve XRP'nin 1.78 hedefi varken, Bitcoin'in 95'e kadar düşme ihtimalleri varken ve AVAX'ın da burada destekte tutunacağını düşünmek çok da mantıklı değil. Ve biraz fiyatların hareketine zaman tanımak lazım. Destek bölgem hemen hemen şu an için 15.70 ve 16.70 bölgesi. Fiyat buranın içinde. Umarım buradan hacimli bir çıkış alırız ve tekrardan 18 bölgesine bir AVAX görebiliriz. Arkada ne dönüyor? Bu mutfakta neler var arkadaşlar? Öncelikle mutfakta yapmış olduğumuz analizlerin içinde neler yok? Sizlere onlardan bahsedeyim. Bir kere marangoz terimleri yok. Kama, takos, masa, sandalye, bu tarz şeyler konuşmuyoruz ve bu şekilde ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda züccaciye dükkanı gibi de konuşmuyoruz. Fincan, kulp, tencere, tava, bunlar da yok arkadaşlar. Ve gazeteci de değiliz arkadaşlar. Haber programı da yapmıyoruz. Trump bunu dedi, FED şunu dedi, o bunu yaptı, bu bunu etti, savaş oldu, bomba patladı falan filan. Bunlar da yok arkadaşlar. İnatçılık yok arkadaşlar. Fiyatımız böyle olmak zorunda, böyle olacak diye de bir durumumuz yok. Sadece kritik yerlerde aksiyon alabilmesini gayet de net bir şekilde biliyoruz. Bunları nasıl sağlıyoruz?
Arkadaşlar mutfağımızda net bir şekilde Dove teorisi bulunmakta ve bunun modernize bir şekilde getirilmiş Elliott Wave teorileriyle de analizleri kurguluyorum. Yoksa burada sizlere ben de gayet net bir şekilde Trump bunu dedi de düştük, ne yapabiliriz arkadaşlar demesi çok kolay. Bu tarz kişileri de çok tasvip etmem açıkçası. Buradaki düşüşü kaçırmayan ve konuşan arkadaşların hepsine selamlar. Sizlere de bizi dinlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Like atarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.